3 tane Alman kurumu bu meslekte onlarla beraber çalışmam için teklifte bulundular. Diyorum ki ama ben hani Almancamı görüyorsunuz benim. Hayır diyorlar, her şey tamam. Çünkü muhatap olduğumuz çocukların daha çok o sevgiye, merhamete, o yakınlığa ihtiyacı var. Dil sonra gelecek. Gölge öğretmenlik, Schulbegleiter denilen o mesleği bir yıl boyunca bir otizmli çocukla yapmış oldum. Alman aile bana bazı şeyler, hediyeler getirmişlerdi. Sen bizim çocuğumuza gerçekten çok kalpten yaklaşıyorsun diyerek. 14-15 yaşımdan beri bu sözü içime yazmışım yani. Aç herkesi, açabildiğin kadar senin ummanlar gibi olsun. İnançla gerili ve insana sevgi duyu. Kalmasın alaka duymadığın, el uzatmadığın bir mahzun gönül. Ben hala konuşurken yanlış yapabiliyorum. Gramatiklerde bir anda hızlı konuşunca işte bir kelimeyi farklı bir yerde kullanmış oluyorum. Ama bunların hepsi absorbe edilebiliyor şu an. Herkesi bağrına basma eğilimleri, o hümanist davranışlar, bunları insanlar fark ediyorlar ve diyor ki senin ne demek istediğini ben bildim ve aldım, onu kabul ettim. Ben bunu hissettikçe yanlışlarımla yoluma devam ettim. Almanya Offenbach'tan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda Süheyla Yıldırım hanımefendiyle beraberiz. Öncelikle şunu sorayım. Ne kadar oldu geleli? Bugün itibariyle Almanya'ya geleli 9 yılımızı doldurduk. Bugün. Bugün itibariyle 9 yıl tamamlamış olduk. Evet, güzel bir tevafuk olmuş. Evet, öyle. Evet, burada neler yapıyoruz? Ben yaklaşık 4,5 yıldır yaşadığım şehrin belediyesine ait bir anaokulunda kadrolu pedagog, uzman pedagog olarak çalışıyorum. Türkiye'de yaptığım işimin okul öncesi öğretmenliğinin devamını bizzat aynısını bir fiil yapmaya, icra etmeye başlamış oldum. Bunların hepsini konuşacağız ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. 1976 doğumluyum. 4 çocuk annesiyim. Sivas'ta doğdum. Sivas'tan ailemizle beraber İstanbul Anadolu yakasına göçtük. İstanbul'un yarısı Sivas'ı diyorlar zaten. Doğru hocam. Yani ben de çok şaşırıyorum bu bilgiye ama hakikaten yani iki kapıdan bir tanesi muhakkak Sivaslı çıkıyor. İşin açıkçası Almanya'da öyle. İlkokul sürecim vesaire bütün sürecim orada gerçekleşti. Güzel bir çocukluk yaşadım. Hatırladığım bir şey var. Ben 7 yaşlarındayken her gün bir yıl boyunca ben bir rüya gördüm. Galiba bu bugün taşıdığım karakterin izlerini yansıtıyor o rüya. Ben öyle yorumluyorum. Uykuya dalıyorum gece. Melek olduğunu tahmin ettiğim bir takım varlıklar nefesleriyle beni yatağımdan kaldırıyorlar. Beni üfleyerek ülkenin belli yerlerine beni uçuruyorlar. Ve uçtuğum yerde yardıma ihtiyaç birileriyle karşılaşıyorum. Ve ben o insanlara yardım ediyorum. Bunu tabii yorumlama o dönemlerde çok zordu ama yıllar sonra kendime gelince halen de o haldeyimdir ben, o fıtrattayımdır. İnsanlara yardım etmeyi severim. Kendimi bırakırım, onlara koşarım. O haleti ben şu an bizzat yaşıyorum. Kendimi unutarak diyebilirim. Bu çok enteresandı benim için. Arkasından da işte ortaokul, lise dönemi, işte evlilik sürecim, hep bir amacım vardı. Yani önce evlilik, arkasından kariyer. Biraz tersten işlemişsin kariyeri düşünceniz. Öyle oldu çünkü kelamı güzel, ilmi güzel, insanlarla ben çok oturup kalkardım. Onların birikimlerinden, tecrübelerini dinlemek bana gerçekten çok faydalı olurdu. Çevremde de tecrübe edince baktım ki önce evlilik, yuva, arkasından kariyer. Çok daha müthiş bir kazanç sağlıyor insana. Eğitime çocuklarım, 3 çocuğum okul çağına geldikten sonra ben kaldığım yerden devam ettim. Okul öncesi öğretmenliğini tamamlamış oldum. Eşimin bu dönemde bana çok büyük desteği oldu. Her yere beni ittirdi diyebilirim çünkü ben çabuk pes eden bir karaktere sahibim. Üniversiteyi tamamlattı. Arkasından yüksek lisansa ittirdi. Velhasıl belli bir müddette Türkiye'de görevimi yaptım. Anaokulu öğretmenliği olarak, okul öncesi öğretmeni olarak. Görevine çok düşkün, aşık bir öğretmendim. Ben çocuklara çok değer verirdim ve çocukları ben bir müddet sonra rüyalarımda görmeye başlardım. Rüyalarımda onlarla meşgul oluyordum. Onların problemlerini çözüyordum. Bana bir teklifi gelmişti İstanbul'dayken. Çok sevdiğim bir cami hocasıydı. O da dedi ki Süheyla Hanım lütfen dedi bana yardım edin, elimden tutun. Nedir hocam arzunuz? Hocam dedi ben dedi çocuklara yazları Kur'an kursları açıyorum vesaire. Çocuklara dini öğretirken sevdirmek istiyorum. Çocukların yaşları küçük. Bunların farklı bir ilmi var. O da bizde yok. Yani Düşündüm. pedagojik bir yaklaşımla Kur'an kursları Pedagojik bir beraber. yaklaşımla benden destek istiyor. Dedim yani iyi düşünmem lazım bunu ve o düşünme dönemlerinde yine bir rüya gördüm. Rüyamda o günkü oturduğumuz evin salonuna Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin naaşı türbesi getirildi. Çekmeceleri açtırdılar bana. Çekmeceleri bir çektim, içerisinde mücevher dolu. Süheyla hocam dediler bu sizin. Ve sonra o camiyi gördüm. Uyandım ben. O gün kararımı verdim. Allah beni oraya sevk ediyor. O bir yıl süresince çok farklı ekonomik, sosyoekonomik seviyeden, kültürden insanlarla biz çalıştık orada. Yani çocuğum benim hafız olsun düşüncesiyle gelen insanlar var orada. Ve biz doğru pedagojisini bulmaya ve göstermeye çalışıyoruz. Sonra gelip ya hocam benim çocuğum niye birinci cüzü ezberlemedi diyen velilerle dedim senin çocuğun yalan söylüyor. Senin çocuğun başka çocuklara şiddet uyguluyor. İstiyorsan dedim ben dedim bunları bırakayım. Senin istediğin şeyi ben yaparım. Tekniklerini biliyorum, ezberletirim. İster misiniz? Yok hocam.
Sen nasıl arzu ediyorsan öyle yap. Ve o Sibyan Mektebi döneminden travmaya girmiş bir öğrencinin hayatına dokunduğumu, onun o sınıfın en özel ve en zeki çocuğu olduğunu ve lideri olduğunu hiç unutamam. Ya bu çok güzel bir şey. Ya keşke mesela bu bütün Kur'an kurslarında bu başarılabilse. Kur'an öğrenmekle ahlaklı olmuyor. Olmuyor. Keşke şu bakış açısı ya bugün böyle Diyanet'in belki bütün müesseselerinde sadece çocuklar için değil, imamlık müessesesinde olan insanlar için de Mümkün yapılabilmiş olsa olsaydı. yani. Mümkün olsa. Hocamız daha sonra oradaki benim bıraktığım sistemi aynen devam ettirmeye çalıştı. Yine öğretmenlik yaptığım dönemlerden şiddet davranışı olan, eğilimi olan bir çocuğum vardı. 6 ay sonra bir gün veli geldi kapıya. Süheyla Hanım dedi ve gözleri doluyor yani ağlamış. Eczaneye gidiyorduk dedi ilaç almaya. Çimenli bir yoldan geçerken dedi çocuk panik halde beni durdurdu dedi. Anne buradaki karıncaları görmüyor musun? Biz üstlerine basarsak bunlar ölürse ne olacak? Bebekleri, yavrular onları bekliyor. Yalnız kalacaklar. Bu çocuk daha önce bunu düşünmezdi diyor. O empatiye sahip değildi diyor. Bunlar benim mutlu olduğum hikayelerim. Türkiye'de nasıl ayrıldınız? Benim eşim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ücretsiz izin aldı. Kendine yeni iş imkanları bulmak vesaire gibi böyle bir takım çabaları olmuştu. Ülkenin istikrarsızlığı vesaire gibi durumlar onu bu düşünceye sevk etti. Tanzanya'ya geçti iş kurma amacıyla. 6 ay yalnız kaldık çocuklarımla Ankara'da. Aile birleşmesi gerçekleşti. Tanzanya'da o bizi karşıladı. Biz kızlarımla beraber orada havaalanında Darüsselam'da bir araya gelmiş olduk. Oraya gittiğimde çok yabancısı olduğum bir dünyaya denk geldiğimi fark ettim. Ben tenimin renginden utandım. Şunun izlerini gördüm orada. Ten rengi müthiş bir ayrım konusu. Benim dadam vardı orada. Dada ne demek? Swahilice dilinde kız kardeş demek. Evimdeki hizmetime yardımcı olsun, işte temizliğime yardım olsun diye ben Türkiye'deyken bile böyle bir alışkanlığım yoktu. Hiç kimseyi almazdım. Oraya gittiğimizde de baktım böyle bir sektör var ve bu insanlar bundan para kazanıyorlar. Birisi seçildi bize, bir dadamız geldi. İsmi Hidaye. O biz soframızda oturacağımız zaman, yemek yiyeceğimiz zaman tabağını alırdı, balkona kaçardı. Derdi ki mesela ben çatal kaşık kullanmıyorum, ben elimle yiyorum. Olsun sen gel gene bizim soframızda otur. Sonra öğrendim ki arka planda başka bir şey varmış. Benim statüm başka, senin statün başka. Ben sizin sofranızda oturamam, bana orada yer yok gibi bir düşünceden kaynaklanıyormuş. Ama biz ısrarla onu soframıza oturtturduk. Gerçekten o dadalıktan ortaya çıkan kız kardeşlik müessesesi aramızda bizim oluşmuştu aslında. Kız kardeş olmuştuk. Ayrılırken gözyaşlarıyla ayrıldık. Biz oralardayken Türkiye'de siyasi bir takım şeyler gerçekleşti. Güvenlik problemi sebebiyle de biz orayı terk etmek zorunda kaldık. Finlandiya hedefimizdi. Frankfurt Havaalanı'nda bizi tahmin ettiler galiba, kalabalık bir aileyiz. Dediler ki siz burada kalın, gitmeyin. İsterseniz Almanya devleti size yardımcı olabilir. İster misiniz de yardım edelim size? Tamam dedik. Yani yapacak bir şey yok. Almanya'nın bize desteğini kabul ediyoruz diyerek öylelikle kalmış olduk. Tabii 1 yıllık bir kamp sürecimiz olduğu o dönemde tuvaletler, banyolar, mutfak her şey koridorda ve ortak kullanımda. Bir katta 50 insan yaşıyoruz. İlk başta ya nasıl yaşayacağız biz buralarda falan gibi böyle düşünecek olduk. Ama sonra direnmek benim harcım değil. İsyan da benim harcım, bizim harcımız değil. Biz kolları sıvadık, çamaşır sularımızı aldık, eldivenleri geçirdik. Her yemek yapmadan önce mutfaklarımızı kendimiz temizledik. Ve bu kabullenme süreci öyle bir noktaya geldi ki 11 ayın sonunda oturumlar her şey bitti. Biz evlerimize geçiyoruz. Ben oradan ayrılırken ağladım. Kamptan ağlayarak ayrıldınız. Normal bir hayata başladınız. Peki bu tutunma süreciniz nasıl oldu? Yani bu mesleği tekrar elde etme kolay olmamıştır. Türkiye'den ayrılırken hangi dili bu seviyede öğreneceğim ve ben tekrar mesleğimi icra edeceğim? Bu şansım yok benim. Diyerek o gün aslında çocuklarımla ben o gözyaşlarıyla vedalaşırken bu düşüncelerle vedalaştım. Bu benim öğretmenliğimin son günü diyerek. Tabii burada dil süreci bizi gerçekten iyi hazırladı. O dil süreçlerinde tabii ben hep endişeli oldum. Çünkü dili çok iyi kullanan birisiyim. Türkiye'de yazarlık eğitimi aldım. Türkiye'den itibaren yazmaya başlamış, üretmiş bir kalemim ben. Fark ettim konuşurken de spiker gibi konuşuyorsunuz. Hatta sormayı düşündüm. Bunun bir eğitimini aldınız mı diye. Aldığım şey daha ziyade yazarlık eğitimi. Yazarlık okullarında ben 2 yıl eğitim aldım. Dili bu kadar iyi hakim olunca istiyorsun ki yeni öğrendiğin dilde de aynı şeye sahip olasın. Ama bu kolay değil. 3. kuru bitirene kadarki süreçte ben çok havlu attım. Benim üzerimde çok emekleri var eşimin ve çocuklarımın. Anne hadi, işte hadi Süheyla hadi, hadi Süheyla hadi. Tekrar kalktık. Ve sonra bir gün bir mektup aldık bir Job Center'dan. Sizi yönlendirdiğimiz şu kurumlara gidin, bir eğitimden geçin, gölge öğretmen olabilirsiniz.
Gölge öğretmenlik dediğimiz şey kaynaştırma öğrencileri olur. Down sendromlu olan, işte otizmli olan kaynaştırma öğrencilerine de muhakkak bir gölge öğretmen zimmetlenir. O yardımcıdır. Böylelikle eğitime katıldım ben. 3 tane Alman kurumu bana bu meslekte onlarla beraber çalışmam için teklifte bulundular. Bu daha da motive etti beni. Diyorum ki ama ben hani Almancamı görüyorsunuz benim. Hayır diyorlar, her şey tamam. Çünkü muhatap olduğumuz çocukların daha çok o sevgiye, merhamete, o yakınlığa ihtiyacı var. Dil sonra gelecek. Bir yıl boyunca gölge öğretmenlik, Schulbegleiter denilen o mesleği bir yıl boyunca bir otizmli çocukla yapmış oldum. Alman aile bana çiçek falan böyle bazı şeyler, hediyeler getirmişlerdi. Sen bizim çocuğumuza gerçekten çok kalpten yaklaşıyorsun diyerek. Ben 14-15 yaşımdan beri bu sözü içime yazmışım yani. Kazımışım, çıkmaz o benden. Aç herkesi, açabildiğin kadar senin ummanlar gibi olsun. İnançla gerili ve insana sevgi duy. Kalmasın alaka duymadığın, el uzatmadığın bir mahzun gönül. Ben bununla büyüdüm, bununla oturup bununla kalktım. Ben hala konuşurken yanlış yapabiliyorum. Gramatiklerde, işte uygulamalarda, işte bir anda hızlı konuşunca işte bir şeyi atlamış oluveriyorum. Kelimeyi farklı bir yerde kullanmış oluyorum vesaire. Ama bunların hepsi absorbe edilebiliyor şu an. İşte o sergilediğimiz o insanlık, herkesi bağrına basma eğilimleri, o hümanist davranışlar, bunları insanlar fark ediyorlar ve diyor ki senin ne demek istediğini ben bildim ve aldım, onu kabul ettim. Ben bunu hissettikçe yanlışlarımla yoluma devam ettim. Çok güzel. Yanlışlarımla yoluma devam ettim. Arkasından hemen akabinde başvurduğum belediye benim belgelerimi kabul etti ve dedi ki Süheyla Hanım, biz derhal sizinle kadrolu elemanımız olarak sizinle çalışmak istiyoruz. Hala da o okuldayım. Benim müdürüm ilk gün Süheyla dedi, başörtülü kimliğinden dolayı okulla alakalı herhangi birisi sana bir şey söyleyecek olursa ben buradayım. Bunu hiç unutma. Alman Burası, değil mi müdürünüz? Tabii Alman müdürüm. Öylelikle o desteğini almış oldum ve başörtüm hiçbir zaman mevzu bahis olmadı çalıştığım kurumda. Her zaman yanımda oldu. Bunun dışında bir ayrımcılık gördünüz mü? Buna net ayrımcılık demem doğru olmaz, şık olmaz ama ne gördüm? Bu dış görünüşü fark görünce şöyle biliyorlardı. İşte Suriye'den gelen mülteciler. Kesin eşin zorla kapatmıştır başını. Ama öğrendiler ki ya bu öyle değil. Süheyla bizim hiçbir kategoriye uymuyor. Ya Süheyla sen farklısın dediler. Mesela bir tanesi şunu demişti. Buraya başörtülü bir pedagog gelecek. Nasıl olacak acaba? Bu sözün muhatabıyla ben bir şekilde konuşma fırsatı buldum okulda. Okulu değiştirmek istiyordu. Dedim ki neden gitmek istiyorsun? Çalıştığım kurumda insanlardan yoruldum. Şöyle oldu, böyle oldu. O zorluklarla mücadele etmen lazım dedim. Bak dedim, ben dedim o kadar dedim zorluk yaşadım. Beni üzecek dedim şeyler duydum dedim. Ama dedim ben herkese dedim hepinize sana şans verdim. İşime, görevime, okuluma, mesleğime sarılmaya karar verdim. O benim neyi kastettiğimi anladı. Anladı, tebessüm yaptı. Belediyenin 15 kişiden oluşan bir meclisi var, Yabancılar Meclisi. Farklı milletlerden bir şeyler yapmayı arzu eden insanların bir araya geldiği bir çalışma ortamı. Bunu belediye sağlıyor. Biz aday olduk. Belediye seçimlerinin yapıldığı, başkanların seçildiği gün o listelere girdik biz. Yani 15 kişinin arasına girmiş olduk. Eşinizle beraber mi seçildiniz yoksa yalnız mı seçildiniz? Biz ikimiz aday olduk ama ben seçildim. 15 kişinin içerisinde ben girdim. Ben oraya katıldıktan 2,5 sene sonra birisi ayrılınca meclisten eşim de kontenjandan dahil olmuş oldu. Yedek kontenjandan geldi yanınıza. Geldi. Yani bir anlamda bu yarışta kadının fendi erkeği yendi. Yani öyle diyorsanız öyledir hocam. Yani biz mesela Holocaust'a da gidiyorduk. Anıtlara gidiyorduk. İşte Yabancılar Meclisi olarak belediye yetkilileriyle, parti yetkilileriyle beraber orada anmamızı gerçekleştiriyorduk. 11 Eylül saldırında bir kiliseye gidip orada mesela topluca dua ediyorduk. Diyalog çalışmaları yapıyorduk. Mesela biz en son yaptığımız proje eşimle beraber bir iftar programı organize ettik Yabancılar Meclisi olarak. Yaşadığımız şehrin kilisesine bağlı bir toplantı salonunda organize ettik. Yaklaşık 50 kişilik bir iftardı bu. Katılımcılar, yabancılar, başka kiliselerden, başka mezheplerden, farklı milletlerden insanları çağırdık özellikle. Konuşma hazırlattık. Özel bir akademisyen dostumuza o Ramazan'ı anlattı, orucu anlattı, Almanca sunumunu gerçekleştirdi. Bir müzisyen dostumuz müziğini yaptı, ezgilerini söyledi. O günün kapanışında belediyenin yetkilisi şöyle bir açıklama yapmıştı. Yani bizim için böyle bir çatı altında bu iftar programına dahil olmak ve bunun organize edildiğini görmek müthiş bir onur. Teşekkür ediyoruz böyle bir yerde iftar yapmayı düşündünüz ve bunu organize ettiğiniz için. Bazı partilerden insanlara da muhabbetlerimiz oldu. Grüne Partei denilen Yeşiller Partisi'nin tabii yaşadığım şehirde yetkilileri var. Ve biz bir gün onlarla buluştuk. İnsan haklarıyla alakalı çerçevede
Özellikle Türkiye ile alakalı. Eşimle beraber belgeleri gösterdik vesaire. Yani insan hakları ihlallerini vesairelerini duyurduk. Daha sonra meslek taşımam bir konuşma sırasında ne yaptın bu hafta sonu, nasıl geçirdin? Ya Süheyla, ben çok yoğundum, işte bisikletle ormanda gezi yaptım, şöyle yaptım falan. Ya dedim, biz de bu hafta sonu dedim Gürüne Parti'den, Yeşiller Partisi'nin bir yetkilisiyle dedim toplandık, bazı konular görüştük. Ne dedi? Süheyla dedi, çok müthiş şeyler söylüyorsun dedi. Sen dedi kermes yapıyorsun diyor. Sen diyor öğrencilere destek oluyorsun diyor. Bana Afrika'dan bir şeyler anlatıyorsun diyor. Kendi ihtiyaçlarının dışında insanlarla ilgileniyorsun. İnsanlarla oturup kalkıyorsunuz. Yardım etmeye çalışıyorsunuz. Sana dedi anlatamam dedi bunun güzelliğini. Dedi ki ben dedi ateistim biliyorsun dedi. Ama dedi eğer cennet varsa dedi, biliyorum ki dedi oraya ilk gidenlerden biri sen olmalısın dedi. Şu anlattığın şeyler mümkün değil dedi. Ben dedi ilgilenmem dedi bunlarla dedi. Her şey benim için zaman kaybı. Ben çoğu şeyi böyle görüyorum dedi. Gönüllü çalışmalar onlar için CV'ye yazılacak özel maddelerdir. Ve prestij getirir. Bakın orada bile aslında bir kazanç planı var. Bizde de o hesap yok. Allah rızası için yapıyoruz. Dolayısıyla onlar bunu fark ediyor. Ya diyor onun diyor karşında ben bir kazancım yoksa diyor ben onu niye yapayım diyor yani. Ama diyorum öyle olmazsa nasıl insanlık gelişecek? Nasıl bu güzel duygular hani herkese bulaşacak? Bunun başka yolu yok. Her şey bir kazanç için yapılmaz. Ve bunlar arttıkça işte şimdi bazı koleglerim bana şöyle diyorlar. Sen normal değilsin diyorlar. Yani bunu bu şekilde normal olmama gibi onların algılaması da beni mutlu ediyor işin açıkçası. Çünkü bu normal olmama aslında parantez içerisinde çok özel bir kavram. Türkiye'deki mesleğinize bir anlamda ulaşmış oldunuz. Evet. Bundan sonrasıyla alakalı hedefleriniz nedir? Türkiye'deki mesleğime evet o anlamda ulaşmış oldum. Hamdolsun. Tabii ilk günkü gibi değilim. Çok geliştim. Beraber çalıştığım insanların, meslektaşlarımın da destekleri yadsınamaz şekilde büyüktür. Onlar da elimden tuttu. Müdürüm sürekli şunu söyler bana. Süheyla der. Sen dedi gerçekten çok hızlı entegre olmuş bir insansın dedi. Sizin gibi örnek dedi gerçekten çok az buralarda. 60 küsur yaşındayım dedi. Yıllardan beri bu mesleği yapıyorum ve müdürlük yapıyorum dedi. Başka dedi Türkiye'den gelen insanlar da biliyorum dedi. Ama dedi yok dedi. O örneklere de bakıyorum. Yok dedi. Siz dedi çok hızlı ilerlediniz dedi. Çok farklı bir yerden bakıyorsunuz dedi dünyaya. Bu yol serüveni sonunda geldiğim noktada ciddi bir birikime ulaştım. Kariyer in Deutschland var. Ve burada kendi mesleki sürecimi bizzat arkadaşlarla paylaşarak, onlara doğru kanallara yönlendirerek, adresleri yönlendirerek, yol göstererek rehberlik yapmaya çalışıyorum. Bu ekibin içerisindeyim. Ayrıca bir edebiyat dergisinin editörlerinden ve yayın grubundanım. Yazar adaylarımızı destekliyoruz, onları yetiştiriyoruz ve şu ana kadar da 4 yılı tamamladık gibi neredeyse. Belki gelecekte yakında kitaplarım, eserlerim yayınlanmaya başlayacak. Bir noktaki hedefim de danışmanlık yapabilme hakkını elde etmek istiyorum. Bu da bir eğitim sürecinden geçiyor. Devlet tarafından tanınmış bir yetkili uzman, danışman olarak tanınacağım ve danışmanlık hizmetine başlayacağım. Siyasette düşünüyor musunuz? SPD'nin çalışanları var, partiden çalışanlar. Dediler ki Süheyla düşünür müsün? Ben hala gönüllü hizmetlerin Allah rızası için yapılan hizmetlerin parantez içerisinde çok daha makbul olduğunu düşünüyorum. Ama orayı da açık bırakıyorum. Neden? Çünkü siyasetin buradaki etkisini de gördüm. Gelecekte kendimi belki o durumda hazır hissedecek olursam belki de oralarda da bulunabilirim. Neden olmasın? Yani yeni dünyada duyuyoruz göçmenlerden. Belediye başkanı olanlar var. En son New York belediye başkanı Evet. dahi bir göçmen. Başkan olanlar var. Sizler de eğer öyle bir fırsat olursa o şekilde de bulunduğunuz yerlerde hizmet edebilirsiniz. Evet, neden olmasın? Siz bir yazarsınız. Dolayısıyla herkesin okuyabileceği bir cümle yazacak olsaydınız ne yazardınız? Şunu söylerdim muhtemelen. Eğer bir insan dünyada sadece kendini seviyorsa aslında hiç kimseyi sevmiyordur. Sevgiden mahrum bir insan da aslında dünyanın en fakir insanıdır. Afrika, Almanya derken birkaç göç gerçekleştirdiniz. Evet. Bu göçlerin size öğrettiği en önemli şey ne oldu? Yol insanı yetiştiriyor. Ben bunu öğrendim. Yol sonunda bizi bir yere götürecek. Götürdüğü yerde de kendimizi bulacağız aslında. Biz o yolun sonunda kendimizi bulduk. Aile olarak geliştik. Adım adım kendimizi bulduk aslında. Yol bizim kendimizi bulmamıza yardım etti. Çok güzel bir sohbet oldu. Sohbetimizin de sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Benim hayatımın mihenk taşı olmuş olan ta çok yıllar önce, 25-30 sene önce neredeyse hayatıma nakşettiğim o söz benim hayatımın mihenk taşı olarak kalacak bende. Ben onu sizlerle paylaşmak isterim. Aç herkese açabildiğin kadar sinini ummanlar gibi olsun. İnançla geril ve insana sevgi duy. Kalmasın alaka duymadığın ve el uzatmadığın bir mahzun gönül.